Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaprakları sararmaya başlayan ve hızlı bir şekilde dökülen orkidelere nasıl bir bakım yapmamız gerektiğinden bahsedeceğim. Eğer orkidenizin yaprakları birdenbire sararmaya başlıyor ve hızlı bir şekilde yapraklarını ve çiçek dallarını döküyorsa ve kökleri çürüyorsa bu orkidenizin mantar hastalığı olduğunu gösterir. Bunun sebepleri çok fazla sulamadan kaynaklanıyor. Çok fazla yapılan sulamalar sonucu orkide mantar olur ve gövde kısmından itibaren hızlı bir şekilde dökülür. Elimdeki orkide gövde mantarı olmuş bir orkide. Çünkü bütün yaprakları dökülmüş ve son 2 yaprak kalmış. Onlar da zaten sararıp gördüğünüz üzere dökülmüşler ve ben bunları da koparıyorum. Şimdi ilk olarak bu tarz orkidelerde eğer köklerinde de çok fazla çürüme varsa hemen içinde bulunduğu saksıyı çıkarmanız gerekiyor. Eğer kökleri sağlıklıysa saksıdan çıkarmadan da tedavi edebilirsiniz. Gördüğünüz üzere içerisindeki toprağı çıkarıyorum ve burada dikkatinizi çeken şey orkidenin köklerinin neredeyse hepsinin çürüdü. Bu tarz orkidelerde çürümenin ne kadar ilerlediğini görmek için güzelce yıkıyorum. Evet, bakın sararan kökleri görüyorsunuz. Bu sararan kökleri hepsinin çürüdüğü anlamına gelmez. İçi boşalan, tel gibi olan kökleri zaten bizler keseceğiz. Bakın elimle tuttuğum zaman çürüyen kökler kolaylıkla hemen çıkıyor ve sadece tel gibi içerisinde kalıyor. Orkidenin çürüyen köklerini temizledim. Bakın bu şekilde sadece sararan ve içi dolu olan kökleri kesmedim. Şimdi yapmamız gereken dezenfekte etmek. Bunun için sarımsak tozu kullanacağım. Sarımsak orkideleri dezenfekte etmek için çok faydalı bir besin. 1 tatlı kaşığı kadar sarımsak tozunu 2 litre suyun içerisine koydum. Ve bunu bu suyun içerisinde tam 1 saat bekleteceğim. Dinlenmesini bekledim. Evet, gördüğünüz üzere artık sarımsak tozu suyun altına birikti. Sadece suyu benim için lazım. Çünkü içerisine gerekli olan vitaminler geçmiş oldu. Bir tülbent ile bakın ya da bez ile bu şekilde süzüyorum. Süzdükten sonra geriye kalan suyu özellikle orkidemizin köklerini dezenfekte etmek için kullanacağım. Elimdeki orkidenin köklerini bu suyun içerisine koyuyorum. Bu suyun içerisinde orkidemizi en az 30 dakika bekletmemiz gerekiyor. Çünkü orkidede çok fazla çürüme olduğu için köklerindeki çürümenin tekrar devam etmemesi için ve hastalığının giderilmesi için sarımsaklı su ile dezenfekte edeceğiz ve bekletiyorum. Orkideyi 30 dakika suyun içerisinde beklettim. Şimdi çıkarıyorum artık orkideyi. Yeterince dezenfekte oldu. Sizler isterseniz sarımsak tozu yerine sadece bir diş sarımsağın suyuyla da dezenfekte edebilirsiniz. Şimdi yeni saksısını ekeceğim. Şeffaf bir saksı kullanıyorum ve ekmek için çam kabuğu kullanıyorum. Orkideyi ekmek için ister
çam kabuğu, ister Hindistan cevizi kabuğu ya da kil bilyesine de ekebilirsiniz. Bu üçünle de orkide gelişim gösterir. Biraz çam kabuğu koyduktan sonra orkidemi köklerini saksının içerisine yerleştiriyorum ve her zaman olduğu gibi yosun kullanıyorum. Yosunu ben ormandan toplayıp sirkeli suda dezenfekte ediyorum. Yani satın almıyorum. Bu soru çok fazla geliyor. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Yosun özellikle orkidenin köklerinin daha hızlı bir şekilde gelişmesine ve yeni kök çıkarmasına yardımcı olur. Yosunu ortaya koyduktan sonra üzerine biraz daha çam kabuğu ve tekrar bakın üzerine yosun koyuyorum. Ve daha sonra bunu gelişimleriyle birlikte sizlere paylaşacağım. Son hali bu şekilde ve zaman içerisinde gelişim gösterdikçe paylaşacağım tekrardan. Evet, orkidemin aylar içerisindeki gelişimini sizlerle paylaştım. Bu orkidenin bu hale gelmesi neredeyse 8 ayı buldum. Hem keki çıkarması ve büyümesi ve kök çıkarması. Gördüğünüz üzere orkidem şu anda artık birçok yaprağı var. Hiç yaprağı yokken birçok yaprak çıkarmış oldu bu yöntemde ve aynı zamanda yeni kökler çıkardı. Orkidemin özellikle yeni çıkardığı kökleri de göstermek istiyorum. Bakın hem kök çıkarmaya devam ediyor hem de bildiğiniz üzere saksı içerisindeki kökleri neredeyse yok kadar azdı. Ve şu anda bu gördüğünüz beyaz ve sarı rengindeki kökler yeni çıkan kökler. Yani orkidemiz artık gelişim gösterdi ve aylar içerisinde hem yeni kökler hem de yeni yapraklar çıkarmış oldu. Kökleri çürüyen, yaprakları sararan orkideleri kesinlikle çöpe atmayın. Kurtarmanız mümkün. Bu anlattığım aşamalara dikkat ederseniz sizlerin de orkideleri bu şekilde kurtulur. Aynı yöntemle büyüttüm diğer bir orkidem. Bu orkidemde hiç yaprağı yokken yeni yapraklar, yeni kökler ve aynı zamanda gördüğünüz üzere yeni bir çiçek dalı da çıkarmaya başladım. Tabii bu bir süreç. Hemen bu sonucu beklemeyin. En az 5-6 ay olur bu süreye gelmesi. Bakın bu da diğer bir orkidem. Yine aynı şekilde gövde mantarı olup bütün yapraklarını kaybeden bir orkideydi. Hemen size gövde kısmını da bakın göstermek istiyorum. Hemen yan taraftan bir K2 yani yavru orkide çıkardı ve hızlı bir şekilde büyümeye başladı. Özellikle odanızın nemli olması yani nemli ortamı orkideler sevdiği için ne kadar çok nem olursa o kadar hızlı yeni kökler ve yeni yapraklar çıkarır. Bakın bunu da hemen göstermek istiyorum. Bu da yine benim aynı yöntemde uyguladığım bir orkidem ve 1 yıl geçti. Ve gördüğünüz üzere şu anda 3 tane yeni ve büyük yaprakları var. Bu orkidem keyiki çıkardıktan hemen sonra çiçek dalı çıkarmıştı. Orkide çiçeklerini döktükten sonra bakın ilkbahar ayında hemen yeni bir çiçek dalı daha çıkardı ve yeni kökler çıkarıyor. Yani bu orkidemin 1 yıl içerisindeki ikinci çiçek dalları. Hemen sağ tarafta bir çiçek dalı daha çıkarıyor. Bakın küçücük bir çiçek dalı daha var. Gördüğünüz üzere şu anda 2 tane çiçek dalı var. Yani çürümek üzere, çürüyen ve ölmek üzere olan orkidemizi bakın atmayıp bu şekilde iyi bir bakım yaptığımız zaman orkideniz birden fazla çiçek dalı bile çıkarabiliyor. Aşama aşama aylar içerisinde orkideniz bu şekilde büyür. Bu tarz orkideleri isterseniz sıvı bitki besinleri de verebilirsiniz. Diğer orkidelerle bakımı aynıdır. 3 haftada bir muz kabuğu suyu, yumurta kabuğu suyu ya da aloe vera suyu verebilirsiniz. Ve özellikle orkidelerinizi az sulayın. Bakın bunlar
Bu da benim normal bir orkidem. Özellikle karşılaştırmak istedim. Gördüğünüz üzere şu anda bol çiçekli. Bu orkidelerimiz de büyüyüp bu şekilde bol bol yaprak ve çiçek açacaklardır. Özellikle sulamasına dikkat edin. Bir orkide için ideal su miktarı yarım su bardağı kadardır ve sulamadan önce mutlaka köklerine bakın. Kökleri beyaz ise orkideye su verin. Fakat eğer kökleri yeşil ise su vermeyin ve bol bol ışık alması gerekiyor. Eğer bu anlattığım püf noktalara dikkat ederseniz orkideleriniz bol bol hem yeni yapraklar, hem yeni kökler, hem de yeni çiçek dalları çıkaracaktır. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.